Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde TUSAŞ'a gideceğiz. TUSAŞ'ın Çiçeğiburnunda yeni genel müdürü Mehmet Demiroğlu ilk röportajını verdi. Mehmet Demiroğlu merak edilen neredeyse tüm soruları cevapladı vermiş olduğu röportajında. Bugünkü ilk konu başlığımızda da haliyle tabii merak ettik. Sayın Temel Kotil'den sonra yeni açıklamalar gelmemişti Kaan'a ilişkin. İlk açıklamalardan öne çıkan detayları da ben sizler için bir güzel not ettim. İsterseniz ilk olarak Sayın Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında ise bu konuya dair bazı görüşlerim mevcut. Onları sizlerle paylaşacağım. TUSAŞ bünyesinde kısa bir süre önce göreve başlayan Genel Müdür Doktor Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Kaan'ın son durumu hakkında çarpıcı bilgiler verdi. İlk etapta en az 100 adedi Türk Hava Kuvvetleri'ne olmak üzere toplamda 250-300 adet Kaan üretmeyi hedeflediklerini belirten Demiroğlu, projeye ciddi ilgi gösteren ülke sayısının şimdiden 5'e ulaştığını açıkladı. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın motor çalışmaları hakkında yapmış olduğu açıklamasında ise Kaan ve Hürjet'te Amerikan manşeli motorlar kullanıldığını belirten Demiroğlu, ülkeler arasındaki ilişkilerin kendilerini de etkilediğini ifade etti. F-16 alım sürecindeki gelişmelerin olumlu etkiler yaratabileceğini umduklarını belirten Demiroğlu, olası ambargolara karşı TR Motor ve Tİ şirketlerinde motor geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Kaan motorunun 2030'ların başlarında 5. ve 6. nesil uçakları destekleyecek seviyede olacağını belirtti. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk teslimat süreci hakkında da konuşan Demiroğlu, Kaan'ın Blok 10 olarak adlandırılan ilk teslimat modelinin 2025'te ortaya çıkacağını belirtirken ilk uçuşların 2025 yılında başlayacağını ve 2028'e kadar devam edeceğini açıkladı. 2028'de 20 adet Kaan teslimatı hedeflediklerini ifade eden Demiroğlu, şu an için bir gecikme yaşanmadığını ancak süreçte aksaklıklar olabileceğini de ekledi. Son olarak da Milli Muharip Uçak Kaan'ın ihracatına değinen Demiroğlu, Kaan projesine ciddi ilgi gösteren ülkeler sayısının 5'e ulaştığını belirterek Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın TUSAŞ'a yaptığı ziyaretin bu ilginin bir göstergesi olduğunu vurguladı. İlk etapta 150 uçağın ihraç edileceğini belirten Demiroğlu, ilerleyen yıllarda toplamda 250-300 adet Kaan üretmeyi planladıklarını söyledi. Eğri oturalım, doğru konuşalım sürekli hepimizin aklından geçiyor. İşte Mehmet Bey'in bu ifadelerini duyduk. Ya dedik işte dedik Temel Kotil iyiydi. Temel müdürümüze ne oldu? Hatta bazıları daha da ileri gidip işte Mehmet Bey'de ben o ışığı göremiyorum. Yani bu denli ifadelerde kullanıldı. Kıymetli dostlar, bu konuya dair tüm içtenliğimle sizlere kendi görüşlerimi aktaracağım. Şimdi öncelikle kabul edelim veya etmeyelim, Sayın Temel Kotil TUSAŞ'ta yepyeni bir çağ açmıştı. Hatta öyle ki birçoğumuz TUSAŞ'ın dahi ismini bilmezken Sayın Temel Kotil Türk Hava Yolları'ndaki başarısından dolayı TUSAŞ'ın başına geçince memlekette herkes bir anda TUSAŞ'ı bilmişti. Hatta Milli Muharip Uçak Kaan'ı da Temel Kotil ile özdeşleştirmişti. Devamında Sayın İsmail Demir, o da aynı şekilde 9 yıllık yürütmüş olduğu Savunma Sanayi Başkanlığı görevini, yani adam gerçekten Savunma Sanayi Başkanlığı'nı tüm Türkiye'ye öğretmişti İsmail Demir. Şimdi kıymetli dostlar, öncelikle şunu bir ayırt etmemiz gerekiyor. Bu süreçler bir bayrak yarışı. Yani bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Sayın Mehmet Bey'de Temel Kotil'i aramak yerine Mehmet Bey'in yapacağı icraatlere odaklanalım. Mehmet Bey bundan sonraki süreçte neler gerçekleştirecek elle tutulur. Biz bunlara bakalım. Temel Kotil'i kabul edelim. Medyatik bir kişilikte, yani Temel Müdürümüze hani röportaj yapılıyor, soru soruluyor ya. Mesela Temel Kotil'le bir röportaj yapmış olsaydım ben çok isterdim. Nasip değilmiş. Temel Kotil'e soru sormanıza gerek yok. Müdürüm hoş geldiniz dediğiniz anda o zaten her şeyi anlatırdı. Ve halkın anlayacağı şekilde anlatırdı. Temel Kotil'in bu medyatik kişiliği ve İsmail Demir'in de medyatik kişiliği kendilerine ayrı bir sevgi beslememize sebep olmuş olabilir. Ama kıymetli dostlar, yani Türkiye'nin en ciddi kurumlarından bahsediyoruz. Belki de Mehmet Bey medyatik bir kişilik olmayabilir. Yani şu anlık karşımıza çıktığı kadarıyla, ama Mehmet Bey kim bilir
belki de Temel Kotil'den çok daha güzel işlere imza atacak. Ben böyle umuyorum. İnşallah böyle olacaktır. Kendisi de Temel Kotil'e zaten hani belirtti. Temel Müdür bizlere bayrağı o kadar yüksek bir seviyede verdi ki hani üzerimizdeki sorumluluk çok büyük ama Allah'ın izniyle biz bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz dedi. Yani bu olay bir bayrak yarışıdır. Kimse artık Mehmet Bey de Temel Müdürü aramasın. Geçmiş geçmişte kaldı. Emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun ama biz önümüze bakmakla mükellefiz. En azından benim görüşlerim bu şekildedir. Rabbim hepsinin çalışmalarında kolaylıklar versin. Biz bu sürece böyle bakalım. Yoksa yani Temel Kotil ile İsmail Demir kritik adamlardır. Bunlar nasıl adamdır biliyor musun? Bunlar joker adamlardır. Nerede bir eksiklik var o adamlar oranın başına koyarsın hemen diriltip 5-10 senede eline veri. Yani şu an mesela Kardemir'de Sayın İsmail Demir ne yapıyor? Çok stratejik, özellikle zırh çeliği anlamında çalışmalar yapmakta. Devamında görün bakın belki de önümüzdeki dönemlerde Sayın Temel Müdürümüze öyle bir görev gelecek ki ya Temel Bey işte şurayı da adam et daha sonrasında işte bu bayrak yarışıdır. Başka yere seni aktarırız. Düşüncesi hakim olabilir. Yani bu adamlar sıfırdan bir şeyi inşa edebilen adamlar. Nerede eksiklik varsa oraya yönlendirilirler. Ben de çok seviyordum biliyorsunuz her ikisini de ama onlar eksiklikleri görürler gitmiş oldukları artık firmalarda, kamu organizasyonlarında o eksiği tamamlarlar. Sonra daha sonrasında başka eksikliklere yönelirler. Benim görüşlerim bu şekildedir. Lütfen siz de birazcık sağduyulu olun. Sayın Mehmet Bey'e de görevinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah nasip eder de bir sonraki röportajlarını bizlere gerçekleştirir. Bunu da canlı gönülden istediğimi belirterekten bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Kremlin'e gideceğiz. Kıymetli dostlar hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir gayri resmi zirvesi yapılmıştı Şuşa'da. 2. Karabağ Harekatı'nda kurtarılan kadim şehir Şuşa'da. Ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın önemli bir söylemi vardı. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında. Ne diyordu Sayın Hakan Fidan? Türkiye olarak üzerimize düşen tüm görevleri almaya hazırız. Yeni bir oluşum başlatalım, bir barış platformu oluşturalım ve daha sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı diplomatik yollardan çözülsün demişti. Bugün sabah saatlerinde bu konuya dair Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan bir açıklama geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu diye konuştu. Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yine dönüp dolaşıp dünyanın neresinde bir anlaşmazlık varsa, gözler hep Türkiye'ye çevriliyorsa yine aynen bu süreç devam ediyor kıymetli dostlar. Şunu da anlamıyorum. Öylesine kritik bir süreçten geçiyoruz ki içimizde sözde bizden gözüken bazı medya şirketleri geçtiğimiz günlerde Sayın Peskov'un bir açıklaması olmuştu. İşte Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını ister misiniz demişler güya gazeteciler Peskov'a. Zaten sizlere haberini aktardım. Peskov da demiş ki hayır Türkiye'yi istemeyiz. Ama olayın aslı bambaşkaydı. Ukraynalılar kimseyle görüşmek istemiyor. Türkiye'de Ukraynalılar görüşmek istemediğinden dolayı arabulucu olamaz. Yani tüm suç Ukraynalılara atmaktaydı suçu Peskov. Ama bizim medya ne yaptı? İşte Türkiye'nin arabulucu rolü son buldu. Ruslar da gözünü açtı. Artık Türkiye'nin ikili oynamasından Ruslar da rahatsız. Türkiye artık bir taraf seçmeli tarzında haberler yapmaktaydı. Yahu bizim medyamız ya, yani başka birisi değil. Türkiye'nin bu denge politikasını yani tam anlamıyla hançerlemek isteyen ve bunun için canhıraş çalışan bazı gruplar, bazı etnik kökenler var. Lütfen bunlara dikkat edin. Türkiye'nin denge politikasına hiçbir şey olduğu yok. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye kendi ülke menfaatlerine ne hizmet edecekse o yönde çalışmalarına devam ediyor. Bu da öyle biline diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Kıymetli dostlar,
dostlar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban özellikle de Kıbrıs Rumları ve Yunanlıların aklını başından almaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Türk Devletleri Teşkilatı'nın Şuşa'da düzenlenen gayri resmi zirvesine katılmıştı Viktor Orban. Hatta Avrupa Birliği dönem başkanlığı rozetiyle katılmıştı. Tabi bu yaşanan gelişmeler Yunanları çılgına çevirdi. Mesela Yunanlılar diyordu ki elbette Viktor Orban kendisinin 2024'ün ikinci yarısında Avrupa Birliği'nin başkan olacağını unutmuyor. Bunu çok iyi hatırladığından dolayı bu gerçeğin onu kendi başına hareket etmekten alıkoymadığını düşünüyor. Avrupa Birliği birdenbire benzeri görülmemiş bir krize girdi. Otoriter Viktor Orban, Birleşik bir Avrupa'nın iki büyük düşmanı olan Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bahçelerini dost ve müttefik kampları olarak seçti. Bu gerçeğin onu kendi başına hareket etmediğinden alıkoymadığını da düşünüyor. Avrupa Birliği başkanlığını üstleneli daha 5-6 gün olmuşken 1 Temmuz'da ve 5 gün içerisinde diğer üye ülkelerde bir siyasi depreme neden oldu. Putin'i ziyaret ederek toplantılarda ve konseylerde Rusya ile olumlu ilişkiler kurarken Avrupa Birliği'ni sinir etmeye yetti Viktor Orban. Ayrıca Viktor Orban bu da yetmezmiş gibi bir hafta içerisinde hem Ruslarla görüşüp hem de Türkiye'nin gayri resmi devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılmış olduğu toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nda Avrupa Birliği'ni temsil edermiş gibi bir tavır takındı. Yunanistan olarak yapmamız gereken şey çok basittir. Avrupa Birliği'ne bu konuda baskı kurmalıyız ve Macaristan'ın yapmış olduğu eylemlerin tamamıyla yasa dışı olduğunu Avrupa Birliği'ne anlatmalıyız diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Tabii kıymetli dostlar, Yunanlılar Viktor Orban'ı Avrupa Birliği'ne şikayet edeceğiz demişler ya. Hiç de geç kalmadılar. Direkt böyle Josep Borrell'dan bizzat Viktor Orban hakkında aynen şu açıklama gelmişti X üzerinden. Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Avrupa Birliği'ni temsil etme yetkisini Avrupa'dan almamıştır. Avrupa Birliği Kıbrıs Rum ayrılıkçı varlığını meşrulaştırma girişimlerini reddediyor ve yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor diye bir X paylaşımı yapmıştı Borrell. Şimdi kıymetli dostlar, burada izninizle bir araya girmek isteyeceğim. Şu an sizlere bir şey diyeyim mi? Macar Başbakan Viktor Orban dünyaya bir siyaset dersi veriyor. Vallahi öyle ya da böyle. Adam 1 Temmuz'a göreve geleceğini biliyordu ve resmen özellikle şu son 1,5 haftayı planlamış. Belki kaç sene önceden planlamış. Adam 1 Temmuz'da gidiyor, hemen Rusya'da soluğu alıyor. Vladimir Putin'le görüşüyor. Devamında bir hafta geçmeden hop Şuşa'da, orada Macaristan Başbakan olarak bulunmuyor. Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olarak Şuşa'ya gidiyor. Rusya ile de aynı şekilde görüşüyor. Devamında ise bugün nerede Viktor Orban? Kıymetli dostlar, Çin'de. Yani Viktor Orban bu diplomasi dersine uzun bir süredir çalışmış. Bu planlanmış bir hareketti. Hani futbolda deriz ya, bu çalışılmış bir pozisyon diye. Bu şu an Macarların uygulamış olduğu taktik tamamıyla çalışılmış bir pozisyondu. Hatırlanacağı üzere özellikle de İsveç'in NATO'ya girme konusunda Macar Başbakanı Avrupa Birliği'nde nasıl kıskaca almışlardı, hatırladınız değil mi? İşte tehdit ediyordu, hatta toplantıya gelmemesi isteniyordu. Sen dışarıda git bir kahve iç deniliyordu. Avrupa Birliği'ndeki oturuma katılması istenmiyordu adamın. Ama Viktor Orban çok zeki bir kişi. Bundan dolayı kıymetli dostlar bu hareketler benim dikkatimden kaçmadı. Bakalım Viktor Orban daha neler yapacak. Yok mu ve Avrupa Birliği hazır dönem başkanı iken Viktor Orban Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şöyle bir ziyaret gerçekleştirsin. Vallahi var ya, tadından yenmez. Veyahut da Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir sonraki gayri resmi zirvesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleşse ve Viktor Orban da o vesileyle oraya katılsa sizce nasıl olur? Bu da benim fikrimdi. Asıl Yunanlar işte o zaman tam böyle intiharın eşiğine gelirler. Tadından da yenmez diyorum. İsterseniz sosyal medya haberlerimize devam edelim. Hani Yunanlılar çıldırdı diyorum ya. Yunanlılar memleketçe çıldırdı. Yani papazları da dahil. Mesela son olarak da Yunan lobisinin en büyük destekçilerinden olan ABD Ortodoks Kilisesi Başpiskopostu Elpidoporos son yapmış olduğu açıklamasında dedi ki Türk birliklerinin Kıbrıs'ı ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Adanın Türklerden arındırılması lazım. Kıbrıs Yunan kimliği ve kültürünün mihenk taşıdır ve her zaman öyle kalacaktır diye Başpiskopos bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Devamında ise Hollywood filmlerine konu olacak bir olaya gidiyoruz. Lütfen arkanıza yaslanın. Rusya Federal Güvenlik Servisi Tu-22 bombardıman uçağının yurt dışına kaçırılma girişiminin engellendiğini duyurdu. Olay nasıl olmuş diye merak edenlere kıymetli dostlar, Ukrayna istihbarat ve NATO istihbaratı uçağın Rus pilotlarıyla iletişime geçiyor. Ukrayna'nın uçağı kaçırması karşılığında pilota para
ve İtalyan vatandaşlığı teklif ettiği belirtilmekteydi. Ulan madem pilotun kafasını çelmeyi düşünüyorsunuz, insan şöyle bir ne bileyim Amerika, Kanada veya İngiltere vatandaşlığı falan verir. O da yok. Kıymetli dostlar, İtalyan vatandaşlığıyla pilotu kandıracaklarını düşünmüşler. Tabii işin şakası bir yana ama Ukrayna-Rusya savaşında yani beklemediğimiz gelişmeler devam ediyor ve hiçbirimizi artık bu duruma şaşırmıyoruz. Çünkü harbi farkındasınız değil mi? İki farklı devlet şu an savaş halinde. Her ne kadar dünya işte sıradan normal gibi devam etse de süreçler mesela çok acı görüntülerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Savaş sahasından bahsetmiyorum. O kamikaze dronlar var ya, bir tane roket atar başlığını bağlıyorlar. Daha sonrasında kaçmak imkansız. İki tarafta şu an bu şekilde yani en yüksek düzeyde mücadele ediyor. Devamında bugün mesela çocuk hastanesi bombalanmış. Bilmem doğru bilmem yanlış ama Ukrayna'da bulunan hastane bombalanmıştı. Çocuklar canhıraş dışarıya çıkartılmış. Çoğu kanserli çocuklar. Bu durum gerçekten de yürekleri sızlatıyor. Ha diyebilirsiniz, Kaan kardeşim ona mı düştün? Yanında hemen Filistin var diye. Orası apayrı bir boyut kıymetli dostlar. Buradan zaten elimizden geldiğince Filistin'de yaşanan zulmü, İsrail dehşetini anlatıyoruz ama kelimeler kifayetsiz kalıyor. Rabbim önce Filistin'deki mazlumların yardımcısı olsun. Yani ölen çocuk veya yaralanan çocuk işte batılı olunca durum başka bir şekilde seyrediyor. Ama ölen çocuk sessiz, mazlum, Müslüman çocuğu olunca tüm dünya gözlerini kapatıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.